Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun ismi Sanat ve Beyin. Daha önce söylediğim gibi benim sanattaki temam tüm organizmalarla ilgili olsa da çok ilgilendiğim bir organ tipi sanatımda çoğunlukla yer almaktadır. O da beyin. Elon Musk ve Yapay Zeka adlı videomu izlemediyseniz izleyin. Onun doğrultusunda beyinle alakalı videolarımı daha iyi anlarsınız. Peki sanat ve beyin ne alaka diyeceksiniz? Sanat iyi bir ruh haline ve sağlıklı bir beyne katkıda bulunur ve bu insanların sağlığı için iyi bir haber. Çünkü sanat yeni beyin hücreleri üretiyor. Örnek verecek olursam Monet'in renkli bir resmine baktığımızda beyin sapında anında faaliyet görünür. Bu aktivite sırayla beynimizin tembel olmamasını sağlayan bir süreç olan nöroplastisiteyi yaratır. Yani beyin hücrelerinin üretimi böylece bir ömür boyu devam eder. Ancak bundan faydalanmak için bu üretimi dış uyaranlarla uyarırsak faydalanırız. Sanata bakmak gibi yaratıcı teşvikler bu konuda özellikle yararlıdır. Yani sanata bakmak beyni zinde tutar. Oksijenlerim, bundan sonra devamlı sanata bakın ve hücrelerinizi böylece yenileyin. Demek ki sanatın insanlar üzerinde büyük bir etkisi var. Sanat bizi geçmişe ya da çok uzak yerlere götürebilir. Bu nedenle üzerimizdeki bıraktığı etkisi çok derin. Sanat eseri ile karşı karşıya kaldığımızda beynimizin bize gelen bilgiye şekil ve anlam vermek için çalışır. Bu da demektir ki beynimizde şekilleri ve kalıpları mantıklı bir şekilde organize etme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğimizin olmasıdır. Bu yetenekten bağımsız olarak sanatın beynimiz üzerindeki etkisinin sevdiğimiz birine bakmaya benzer olduğunu bilmemiz faydalıdır. Beyin sahip olduğu bir başka gerçek ise resmin içinde olmayı istemektir. Yani ayna nöronları resimdeki görüntüleri gerçek duygulara dönüştürür. Ayna nöronlar başkalarına bakarak gelişmeye devam etmemize ve empati kurabilmemizi sağlar. Eser ne kadar çok analiz edilirse beynimizin içinde o kadar fazla yerleşir ve bu da resmin mesajını insan duygularına çevirecektir. Sanata bakma eğilimi beyinde bu tür enteresan tepkiler yaratıyorsa yaratıcı sürece dahil olmak bizi çok daha ileriye götürür. Sanat yaratmak herhangi bir biçimde beyni onu basitçe gözlemlemekten farklı şekillerde canlandırır. Çalışmalar görsel korteksin artan aktifitasyonu ile birlikte beynin işlevsel bağlantısında oluşan artışlara ek olarak beynimizdeki sanatın etkisiyle ilişkilendirdi. Neden kırmızı bir resme maviden daha güçlü tepki veriyoruz ve sanata bakman neden bu kadar hoş? Sanata baktığımızda beynimizde neler oluyor? Belki ilginç bulacaksınız ama sanata baktığınızda aslında sanatçının beyniyle bakıyormuş gibi de diyebilirim. Yani bir resme baktığınızda beyniniz sanatçının eserleriyle iletmek istediği duyguyu alır. Duyguların bu şekilde ele geçirilmesi sözde ayna nöronlarından kaynaklanmaktadır. Bununla diğerinin ne anlama geldiğini de tamamlayabiliriz. Bu etki sanatta yapılan bilimsel araştırmalarla da görünür hale geldi. Çünkü bir psikiyatri kurumunda resimlerin hastaların ruh halini güçlü bir şekilde etkilediği bulundu. Durum böyle olunca bu tür mekanlarda daha çok iç açıcı eserler asılması çok önemli. Örneğin duvarda bir Van Gogh veya Jackson Pollock'un tehditkar bir tablosu olduğunda hastaların daha fazla antiaksiyete ilacı kullandığı kanıtlandı. Hatta hastalar huzursuz bile oldu. Bunun tersi ise tepelerin, ormanların veya hayvanların resmi ve manzaralarda hastalar normalden daha az ilaç kullandığı da tespit edildi.
Size aşırı kaslı Yunan tanrılarının veya geniş kıvrımlı kadınların heykellerini düşünün desem, bu abartmalar beyninizde net bir sinyal verir. Bu hoşunuza gider. Sanattaki abartmanın biyolojik bir temeli var. Bir köpeğe yeşil kutu gördüğünde yiyecek aldığını ve kırmızı kutu gördüğünde bir şey almadığını öğrettiğiniz bir deneyle karşılaştırabilirsiniz. O zaman ona bir kutu arasında bir seçim yaparsan hemen yeşil kutuya gider. Peki kırmızı renk ve beynimize giden sinyal neden oluşur? Beynimiz neden kırmızıya güçlü cevap veriyor? Beyniniz kırmızı olan bir sanat eserine daha güçlü tepki verir. Kırmızı renk stimülasyon ve heyecan verir. Bu güçlü reaksiyon nedeni evrimde yatmaktadır. Kırmızı renginden dolayı hangi meyvenin olgun olduğunu uzaktan görebilirdik. Bu bize heyecan verdi. Çünkü yenilebilirdi ve buna güvenebilirdik. Bu uyarıcı etki sadece sanatta değil, tıpta da kullanılıyor. Buna plasebo deniyor. Plasebolar aktif madde içeren ancak bir rengi olan haplardır. Birine kırmızı bir plasebo verirseniz hasta üzerinde uyarıcı bir etkisi olur ama yeşil hap verirseniz ise sakinleştirir. İşte o beğenme anında beyin dopamin salgılar. Yani bir şeyi beğendiğimizde beyindeki ödül sistemi dopamin salgılar. Bu ödül sistemi hayatın temel ihtiyaçlarından doğar. Sistem başlangıçta yiyecek ve seks gibi hayatta kalmak için önemli olan şeylerle bağlantılıdır. Sanat ilkel bir ihtiyaç olmazsa da sisteminiz güzel sanat eserlerine cevap veriyor. Çünkü bağlantılar güzel, eğlenceli veya lezzetli bulduğumuz üretilmiş şeyler içinde var. Sanat da buna dahildir. Bu eleştirme son derece başarılıdır. Oksijenlerim, bu nedenle bundan sonra sanatın değerini bilin ve evde olduğu kadar iş yerinde de sanat eserleri bulundurun. Çünkü sanat iş potansiyeline büyük bir katkısı var. Sanat iş yerinde bulunduğunda onun hakkında konuşmak yeni fikirler ve bağlantılar için alan yaratır. Çünkü bir sanat eserini aktif olarak deneyimleyerek eleştiriler düşünme kapasitesinin ilişkilendirme, sorgulama, spekülasyon, analiz ve kategorize etme gibi çeşitli yönleri ele alınır. Bu kısa videomla sanatın insan üzerindeki güçlü etkiyi anlatmaya çalıştım. Oksijenlerim, bu videomun da sonuna geldik. Diğer videolarımı izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.